Bundan tam 820 yıl önce Joy Boy adlı bir çocuk Doğu Mavi'nin soğuk sularının kenarındaki bir adada doğdu. Adını Joy Boy koymadılar ama kendi adını kendi koymuştu o. Her daim gülen, her daim sevecen, insanlara dost canlısı. O kadar ki bütün dünyanın katıldığı dev bir parti vermeyi hayal edecek kadar hayalperest. Herkesi seven, herkese saygıyla yaklaşan, eğlenceli bir kişilik. Adını Joy Boy'a çıkarmıştı bu özelliklerinden dolayı. Ve kahkahaları dört büyük denizde ve Grand Line'da yankılanan bir çocuktu Joy Boy. Denize açılmak istiyordu, maceralar yaşamak istiyordu. Bu sebeple belli bir yaşa kadar, büyüyene kadar etrafta eğlenen, gülen bir çocuk olarak devam ettikten sonra, kendini geliştirdikten sonra denize açıldı Joy Boy. Denizde bir sürü macera yaşadı. Gezdi, gezdi, gezdi. Gezerken her yerde anılar bıraktı. Poneglyph denilen taşlara. Ve Joy Boy şunu fark etti. O sırada dünya el değiştiriyordu. Dünyada pek çok zulüm vardı ve bu zulümlere karşı savaşması gerekiyordu. Bir yandan eğlenirken ve gezerken bir yandan da o zulümlere karşı savaştı. Dressrosa'da, Alabasta'da, dünyanın 7 bucağında savaştı. Savaşırken kendi namına antik silah diye anılacak olan silahlar üretti ve bunlarla düşmanlarını yendi. Yenebildiği kadar. Ama gücü bazı şeylere yetmiyordu Joy Boy'un. Joy Boy hikayesini aktarmak için kullandığı poneglyphleri bu sefer isteğini aktarmak için kullanıyordu. El değiştiren ve zulme uğrayan dünyanın hikayesini başkaları bilmeliydi ve Joy Boy'un misyonu da buydu. Bu sebeple Joy Boy poneglyphlere hikayesini de anlatmaya başladı, silahlarını da işlemeye başladı ve son ada olan Raftel'e ulaştığında bu adaya bir daha kimsenin ulaşamayacağını fark etti. Bu adanın yolunu anlatan 4 kırmızı poneglyph üretti ve bu adaya da yine hikayesini bıraktı, son parçasını. Bu adaya ulaşan kişi artık onun hikayesini öğrenmiş olacaktı. Dünya hükümeti Joy Boy'un bu planını fark etmişti ve Joy Boy'un yaptığını başka kimsenin yapmasını istemiyordu. Joy Boy öldükten sonra onunla arasındaki kan davası, dünyaya uğrattığı zulümlerin hikayesi ve her şey unutulacaktı onlara göre. Çünkü birkaç nesil sonra zaten bu hikayeler unutulmaya yüz tutmaya mahkumdu. Yani mesela bugün dede torununa anlatsa bile bir sonraki dede torununa belki aktaramayacaktı bu hikayeyi, bu zulmü. Zulmü kimse bilmeyecekti ve bu şekilde silinip gidecekti. Büyük sırları. Tabii ki bir de büyük sırları vardı. Dünya hükümetinin Joy Boy'u yenmesinin anahtarı ve Marijoa'da savaşabilmesinin güç yüzüğü gibi bir şey. Neydi bu? Marijoa'da kimsenin bilmediği büyük sır. Büyük bir antik silah vardı Marijoa'da. Ve bu antik silah diğer antik silahlara karşı koyabilecek kadar, Joy Boy'la savaşabilecek kadar güçlüydü. Joy Boy aslında Marijoa'ya çıkıp savaşamadı. Marijoa'da savaşmak imkansızdı. Marijoa'ya karşı savaşmak imkansızdı. Bu büyük güç karşısında Joy Boy savaşı kazanamıyordu ve bunu anlamıştı. İşte bu yüzden bu poneglyphleri bırakmıştı ve arzusunda bu taşlara kazımıştı. Ama Joy Boy ölmeden önce bir kehanet geldi. Diler denilen bir ırk ki Joy Boy da onlara mensuptu. Dilerden birisi gelecekti ve Joy Boy'un mirasını devralacaktı. Tanrıların düşmanı olan Diler, Joy Boy'un tayfası olan 15 kişiden ortaya çıkan Diler. Evet, Diler dünyanın dört bir yanına dağıldılar ve mümkün mertebe saklanarak, adlarını gizleyerek çocuklar yaptılar, çoluk çocuğa karıştılar. Onun mirasını devralacak kişiyi beklediler ki bu devralacak kişinin macerası Joy Boy'unkiyle aynı olacaktı. Evet, o kişi Joy Boy olduğunu maceranın aynı oluşundan anlayacaktı. Kehanet böyle diyordu. Ama Joy Boy gelmedi henüz. Gelmeyecekti belki de. Dünya hükümetinin amacı Joy Boy'un gelmesini engellemekti. Bu yüzden mümkün mertebe D'lerin çocuk yapmasını, aile kurmasını engelledi. Mümkün mertebe D'leri öldürdü, savaştı onlarla.
Korsan çağı başlamadan önce Goldie Roger adlı bir korsan denize açılmaya karar verdi ve ilk dostu Rayleigh ile beraber denize açıldı. Pek çok macera yaşadı. Roxy Zebek denilen Joy Boy olma ihtimali konuşulan bir adamı yendi. Roxy Zebek'i Monkey D. Garp'la beraber yendiğinde Roger, dünya hükümetinin önünde iki seçenek vardı. Garp ve Roger'ın Joy Boy olma ihtimali üzerinde duruyorlardı. Onları bir daha beraber hale getirmek istemiyorlardı. Mümkün mertebe savaşta dahi olsa. Roger'ı indirmek için çok büyük güçler yolladı dünya hükümeti ama indiremedi. Roger One Piece'e ulaştığında ve bütün hikayeyi öğrendiğinde dünya hükümeti artık onun Joy Boy olduğuna emin gibiydi. Marijoa'daki kutsal ejderler Roger'ın Joy Boy olduğunu düşünüyordu. Sürekli kahkaha atan, gülen, dev bir parti vermek isteyen bir adam. Evet, bu adam Joy Boy'un tayfadaki en yakın arkadaşının bir yansıması gibiydi. Ama Joy Boy'un kendisi değildi. Roger One Piece'e ulaştığında, Raftel'e ulaştığında bütün hikayeyi okudu. Ve dedi ki, bu benim hikayem değil. Ama gelecek olan Joy Boy'a inanıyorum. Ve keşke Joy Boy, keşke seninle aynı zamanda yaşasaydım. Roger'ın bu sözleri bütün tayfayı neşeye boğdu. Bu hikaye o kadar eğlenceliydi ki. İzlediğimiz One Piece'i düşünün. Ne kadar çok güldük değil mi? O kadar eğlenceli bir hikayeydi ki. Ama Joy Boy Roger değildi. Roger, Joy Boy'un kendi oğlu olacağını düşünüyordu. Çünkü Joy Boy'a en yakın kişi kendisiydi. Ve tanımıyordu o kişiyi. Gelecek o kişiyi. Roger öldükten ve korsan çağı başladıktan sonra ki Roger Joy Boy'un ortaya çıkması için korsan çağını başlatmıştı. Ki Joy Boy'un herkesi yenip One Piece'e ulaşacağını biliyordu. Korsan çağını başlattıktan sonra ve öldükten sonra Doğu Mavi'nin serin sularında yine bir çocuk doğdu. Adı Joy Boy değildi ama yine çok eğlenceli. Bütün dünyanın katıldığı dev bir parti vermek isteyen, haksızlığa ve kötülüğe karşı savaşmayı seven, Logu Town'da başlayıp Alabasta'da devam eden, Dressrosa'da zulme boyun eğmeyen, Pankazırt'taki çocukları kurtaran birine dönüştü. Onun hikayesi poneglyphlere kazınmadı ama One Piece adlı mangada ve animede anlatılmaya başlandı. Bütün dünya onu sevmeye başladı. Hem anime evreninde hem dünyada. Joy Boy o kadar eğlenceli ve kahkaha dolu bir karakterdi ki kahkahası bütün denizlerde yankılanıyordu. Ve Joy Boy bir gün One Piece'i bulacak. Dünyanın sahip olduğu bu üzücü hikayeyi bütün dünyaya anlatacak ve bütün dünyanın hikayesini değiştirecek. Dünyanın uğradığı zulüm ve Marijoa'daki antik silah hakkındaki düşünceler tabii ki tartışılabilir ama benim Joy Boy hikayem budur arkadaşlar. Umarım Luffy'nin de bir gün Joy Boy olduğunu göreceğiz. Joy Boy'un reenkarnesi demiyorum. Joy Boy'un yaşadığı hikayenin aynısını yaşayacak, aynı karakterde birisi doğacak diyorum ben. Benim düşüncem Joy Boy hakkında budur. Joy Boy hakkındaki düşüncemi sormuşsunuz. Joy Boy teorim benim budur. Bir sonraki videomda sizden gelen Joy Boy teorilerini konuşacağım. Kendi fikrimle de harmanlayıp bazılarınızdan gelen mantıklı teorileri konuşabiliriz bu şekilde. Balık Adam Adası ile alakalı şunu eklemek istiyorum. Balık Adam Adası'na gittiğinde Joy Boy dünyada büyük bir savaş vardı ve Balık Adam Adası o yüzden yerin altına inmişti. Joy Boy onları yeneceğine dair söz verdi. Ama ne yazık ki yenemedi. Bu yüzden özre binaen oraya bir poneglyph bıraktı. Keşke sizi kurtarabilseydim, keşke bu savaşı yenebilseydim dedi ama savaşı kazanamamıştı Joy Boy. Ama macerasına devam etti. Yel değirmenlerine karşı savaşıyordu. Hem de eğleniyordu. Roger o yüzden çok güldü Joy Boy'un macerasına. Benim düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Tony Chopper'la beraber ki siz onu görmediniz baştan sona. Çok teşekkür ediyorum. Öğren arkadaşa da buradan galiba bir izleyicim. Yollayan arkadaşa da ikisine de. Çok teşekkür ediyorum ikisine de. Videomu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayın. Teorilerimin, güncel, orijinal teorilerimin gelmesini istiyorsanız bu destek benim için çok güzel olur. Hadi hoşça kalın. One Piece'le kalın.